Gerçekten bazen bir su birikintisinin yanından geçersiniz de o temizlik kokusunu alırsınız ya, yosun kokusunu, tertemiz gelir, böyle doğa kokar. Burada sahilde o kokuyu çok net alabiliyorum. Evet dostlar, merhaba. Makedonya turuna devam ediyorum. Şimdi Makedonya'daki 3. şehrimdeyim. Burası Ohri. Ohri incisiyle ünlü. Kuzey Makedonya'nın en önemli turistik bölgelerinden biri. Şehre ismini veren Ohri Gölü'nün kıyısında tarih ve doğanın iç içe olduğu harika bir bölge burası. Buraya Balkanların incisi deniyor. Hem incisiyle ünlü hem de doğal güzellikleriyle. Burası Ohri'de çarşının merkezi. Diğer bir adı da Çınar Meydanı. Adını meydanın ortasında bulunan eski çınar ağacından alıyor. Ohri'deki Türkler buraya Türk Çarşısı adını vermişler. İsminin hakkını veren bir cadde olduğunu söylemeliyim. Evet arkadaşlar, şu anda da arkamda Türk Çarşısı denilen bölge var. Bu Türk Çarşısı'nda baklavacıdan tutun da kebapçıya kadar, çaycıya kadar, ki çay çok önemli biliyorsunuz, her şeyi bulabiliyorsunuz. Zaten bütün esnaflar Türkçe konuşuyor. Herhangi bir dil probleminde veya ihtiyacınız olması halinde Çınar Meydanı'na geldiğinizde, Çınar'ın karşısından içeri girdiğinizde Türk Çarşısı'nı gezebiliyorsunuz. Bu da bir dipnot olsun. İşte burada çarşıya giriş ve bu da diğer cami. Yani meydanda iki tane büyük sayılabilecek cami mevcut. Zemine bakarsanız zaten klasik Balkanlardaki ve İstanbul'daki çarşı zeminleri. Bizim Bodrum'da da böyle, Marmaris'te de böyle. Bu yapıyı kullanıyorlar. Ve bu da diğer caminin girişi. Ali Paşa Camii diye geçiyor. Tam çarşının girişinde. Ve çarşıya girerek gezimize başladık. Evet dostlar, tekrar merhaba. Girişte de bahsettiğim gibi Makedonya'nın en turistik şehrindeyim bugün. Ohri'de. Ohri'yi bilenler bilir. Burası Makedonya'nın batısında kalıyor ve
Ohri isimli gölün adını verdiği bir şehir burası. Ohri isimli muhteşem gölün aslında. Muhteşemin de altını çizmek gerekiyor galiba bu tanımda. Burası dünyanın en büyük göllerinden. Sanırım 4'te 3'ü Makedonya'ya bağlı iken 4'te 1'i de Arnavutluğa bağlı. Tam ayrıntılı yüz ölçümüne hakim değilim. Ama muhteşem bir göl olduğunu tekrar altını çizmek istiyorum. Ben de Ohri gezme, gölün Ohri'ye olan kıyısındaki yürüme yolundan başlamak istedim. Gölün şehre çok büyük zenginlik kattığı oldukça açık. Yani göl pırıl pırıl hakikaten. Keyifli bir yer. Uzunca bir sahili var. Yürüme yolu. Bizim Marmaris sahiline benziyor biraz. Ama bizimki biraz daha cafcaflı olabilir o konuda. Böyle güzel bir memleket burası. Şimdi içine dalacağız. Old Town'u gezeceğiz. Tarihi eserler neler, doğası nasıl, bunlar hakkında bir takım bilgiler edinmeye çalışacağım. Evet, sahil yolu ve insanlar güneşli havanın tadını çıkarmakla meşguller. Çocuğunu alan, eşini dostunu alan, can dostunu alan kendini sahile atmış. Şurada bir yol var. Bu yol böyle gidiyor. Sahilin arkasında. Orada araç trafiği mevcut. Aynı zamanda bisiklet yolu var, yaya trafiği mevcut ve yolun diğer tarafı da publar, barlar, oteller, bunlar var. Yani buraya gelip konaklama için yer aradığınızda buradaki otellerden de faydalanabilirsiniz. Keza Old Town'un içinde de birçok konaklama alanı mevcut. Şimdi bot turlarından biraz bahsedeyim size. Çeşitli botlar var. Tek tip yapılmaya çalışılmış. Yani turistik olsun diye tek tip bir bot üzerinden hareket edilmeye çalışılmış. Yani güzel görünsün diye uğraşılmış herhalde ama tam vakıf olunamamış farklı tip botlar da var. Ve seçeceğiniz tura göre bir fiyatlandırma var. Yarım saatlik tur da var, 1 saatlik tur da var, 3 saatlik tur da var. Gün boyu botla da gezebilirsiniz. Yalnız en popüleri Sandholm noktasına giden botlar. Sandholm'un çok güzel olduğunu söylüyorlar. Benim burada vaktim az bu sefer. Orayı ziyaret edemeyeceğim ama belki bir dahaki geldiğimde uğrarım. Bot turu da istediğiniz takdirde yapabiliyorsunuz. 25 euro gibi bir fiyat var tabelaların üzerinde, teknelerin yanında. Ama tabii 2 kişiyi de 25 euroya bağlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Yapacağınız pazarlıkla. Burada gördüm, benim meslektaşlar da var, yamaç paraşütçü arkadaşlar. Burada bu sporda yapılıyormuş ki ilk geldiğimde ben de düşünmüştüm bu tepelerden şehrin içine doğru çok güzel uçuş yapılabilir. Ve arkadaşlar yukarıda herhalde termiği de buldular, gayet şık yükseliyorlar. Kameradan gözükmüyordu belki ama herhalde bunun turistik versiyonu da vardır. Buraya geldiğinizde yamaç paraşütü aktivitesinde yapabilirsiniz. Yani bu arkadaşlar uçuyorsa muhtemelen turistik tarifesi de vardır bu işte. Adam artık uyuyor bu, ne yapıyor? Burnunu sokmuş tüylerine. Hayat ona güzel vallahi. Şimdi biraz şehre dalalım, bakalım ne var ne yok. Sonra tekrar konuşuruz. Burada arkadaşlar Aziz Naum, evet yanlış bilmiyorsam, heykeli var. Aziz Naum'un olayı şu, bildiğim kadarıyla İncil'i Slav dillerine çevirerek onları aktarmış ve Slav ırkının Hristiyanlığı seçmesinde büyük rol oynamış bir arkadaş kendisi.
Karşı caddeden gelerek sahile inebiliyorsunuz canlar. Şu karşıdan aşağı inen dümdüz bir cadde var. Yukarıda da bir 4 yol ağzı var. Orası da merkez sayılır. Şehre geliş böyle. Ve buradan da direkt Old Town'un içine giriyoruz. Ohri'nin eski şehrini gezmek gayet keyifli. Birçok tarihi yapıya denk geldiğimi söyleyebilirim. Bazı şehirlerin Old Town denilen bölgeleri çokça turistlere hizmet eden alanlara dönüşüyor bildiğiniz gibi. Ancak Ohri'de Old Town bölgesinin içinde yaşamın da devam etmesi, insanların evlerinin de bu bölge içinde var oluyor olması bu bölgeyi daha keyifli hale getirmiş. Dostlar, burası da Ohrid'deki antik tiyatro. Antik tiyatroları severim, bilirsiniz. Pek çok kez sahne deneyimi yaşamış biri olarak her türlü sahneyi seviyorum. Antik kentlerde ve antik alanlardaki tiyatro sahnelerine ise hayranım. Çünkü çok büyük yaşanmışlık var hepsinde. Bir çiftimiz birkaç fotoğraf çektiriyor herhalde. Antik tiyatroda böyle. Ve tabii ki Old Town'un içinde büyük bir antik kentin kalıntılarını da görmek mümkün. Antik tiyatro binasının M.Ö. 200 yılında inşa edildiği düşünülüyor. Antik tiyatronun manzarası da manzara ha. Yani vaktinde şu evlerin olmadığını düşünürsek göl manzaralı neler izlenmiştir neler. Eski şehrin içinde en dikkat çekici yapılardan biri Aziz Sofya Kilisesi. Yapının 1035 yılında inşa edildiği düşünülüyor. Bina Osmanlı döneminde de cami olarak kullanılmış. Tahmin edebileceğiniz gibi Old Town'un içinde yemek yiyebileceğiniz, konaklama ve alışveriş yapabileceğiniz alanlar mevcut. Ve bu alanların bir iki sokak altında da göl kenarı. Eskişehir turundan sonra kendinizi hemen göl kenarına atabilir ve bu harika manzaranın keyfini çıkartabilirsiniz. Gölün kıyısında yürümesi çok zevkli olan tahtadan bir yol yapılmış. Ve manzara eşliğinde üzerinde ilerlemek oldukça keyifli.
yorulduysa da bir göl kenarı restorantında dinlenmek epey iyi hissetti. Ohri'de meşhur olan bir diğer yer ise Kağıt Müzesi. Burada eski yöntemle kağıt imalatı yapılıyor. İmal edilen kağıtlar üzerine işlenmiş resimler çok güzel görünüyor. Müzede Eleni isimli bir kadının Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı bir mektup da sergileniyor. El emeğiyle kağıt yapımı için gerekli ekipmanlar da müzede sergileniyor ve imalat burada devam ediyor. Ve Aziz Clement Kilisesi. Ohri'deki bir diğer önemli yapı olan Aziz Clement Kilisesi, 893 yılından kalma bir bazilikanın üzerine inşa edilmiş bir yapı. İlk kurulduğundaki özelliğini sanırım bu. İçi oldukça görkemli olan bu kilisenin bulunduğu alan da çokça önemli. Bu alanın ismi Plaoşnik. Burası bir arkeolojik alan. Dostlar, bir diğer merak ettiğim kilisesi Aziz Jovan Kilisesi. Oraya da gideceğim birazdan. Bu kilisenin önünde aynı zamanda arkeolojik bir alan var. Ve bu alanla birlikte kiliseyi ziyaret edebiliyorsunuz Ohri'de. Giriş ücreti olarak 3 euroluk bir bilet almanız gerekiyor. Aldıktan sonra hem kiliseyi hem arkeolojik alanı ziyaret edebiliyorsunuz. Yani inanılmaz manzarası olan bir yer. Bu bölgenin insanları için önemli noktalardan biri. Alanda halen çalışmalar devam ediyor. Bir diğer önemli yapı ise alanda bulunan Sinan Çelebi Türbesi. Kendisi Osmanlı hakimiyetinde bu alana maddi yardımda bulunmuş. Ve sahile doğru biraz daha yürüdüğümde lokasyonu ve kendisi harika olan bir tarihi değerle daha karşılaşıyorum. Ohri fotoğrafları denince akla ilk gelen yapılardan olan Aziz John Kilisesi bir Ortodoks kilisesi. Konumuyla da çokça özel olan bu yapının 13. yüzyılda inşa edildiği düşünülüyor. Ve tekrar sahile inerek yavaş yavaş merkeze geri dönüyorum.
Evet dostlar, size şimdi Makedonya ile ilgili çok önemli bir bilgi veriyorum. Makedonya gezimin sonunda aydınlandım ve bu bilgiyi de size aktarmak istiyorum ki buraya gelince rahat edin. Şimdi burada aldığınız her türlü pet şişe, su vesairenin kapağı açılmıyor efendim. Daha doğrusu açılıyor ama sökülmüyor. Bizde nasıl olur? Çevirirsiniz pet şişenin kapağını, çıkarsınız, bir elinize alırsınız, içersiniz, geri kapatırsınız vesaire. Ama burada ben ilk günden beri o kapağı sökemiyorum yerinden. Çünkü plastik şişe bağlamış durumdalar. Şöyle göstereyim. Bakın, iki kemerle kapak şişeye bağlı ve kesinlikle kopmuyor. Efendim amacı da geri dönüşüm içinmiş bu. Yani pet şişeyi çöpe atarken kapağı da aynı zamanda birlikte atıyormuşsunuz. Geri dönüşüm direkt plastiğe gidiyormuş ikisi de otomatikman. Ve böyle bir çözüm bulmuşlar bu konuyla ilgili. Makedonya hakkında can alıcı bilgiler bölümündeki bu önemli noktayı da sizlerle paylaşmak istedim. Makedonya'ya geldiğinizde bir şaşal su aldığınızda plastik şişeyle kapağını sökmeye çalışmayın. Maazallah başınıza çok kötü şeyler gelebilir. Ben suyumu içip devam ediyorum. Ohri, gölüyle, tarihiyle, doğasıyla, incisiyle kesinlikle görülmesi gereken bir şehir. Burada geçirilen zaman kesinlikle keyifli olacaktır. Başka bir macerada görüşmek üzere.